Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için görseli farklı, lezzeti de çok güzel bir kurabiye tarifim var. İki renkli çizgili rulo kurabiye tarifi. Bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan bu güzel lezzetli kurabiye tarifime geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. Pudra şekeri yoksa eğer toz şekeri de kullanabilirsiniz. Toz şeker kullandığınız zaman elektrikli mikserle çırpmanızı tavsiye ederim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. 3 su bardağı un ekliyorum bu aşamada. Toplamda kurabiye tarifim için 3,5 su bardağı un kullandım. Öncelikle azar azar ekledim ki kıvamını fark edebilmek için. Çünkü bu kurabiye hamuru çok sert olmamalı, cıvık da olmamalı. Ama yumuşacık, ele yapışmayan güzel bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Bu aşamada 3 su bardağı unumu ekledim. 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ekledim. Elimle güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada hamurum cıvık olduğu için yarım su bardağı unumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurumu yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, yumuşacık bir kurabiye hamuru oldu. Şimdi hemen kurabiye hamurumu ilk önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonra 2 eşit parçaya daha bölüyorum. Yani yarısını kakaolu, yarısını sade olarak hazırlayacağız. Kakaolu hamurdan 2 parça, sade hamurdan da 2 parça olarak bu hamurumuzu 4'e bölmüş olacağız. Bu şekilde hamurumu toparladıktan sonra sade olan kurabiye hamurumu çok az daha fazlaca yapıyorum. Çünkü kakaolu hamura kakao ekleneceği için biraz daha hamuru çoğalacak. Eşitlemiş olacağım böylelikle. Kakaolu kurabiye hamuru için 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Kakao eklediğimiz zaman kakaolu kurabiye hamurumuz biraz sertleşeceği için sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. Elimizle güzelce yoğuralım. Daha sonra kakaolu kurabiye hamurumuzu tam ortadan ikiye bölelim. Aynı şekilde sade olan kurabiye hamurumuzu da tam ortadan ikiye bölelim. Tezgahımızın üzerine sade olan kurabiye hamurumuzu alalım. Ve 2 yağlı kağıdın arasında kurabiye hamurumuzu açalım. Ben tarifime başladığım zaman yağlı kağıdımın olmadığını fark ettim. Marketlerde kapandığı için açıkçası elimde olan malzemelerle yapmaya çalıştım ama zorlandım. Sizler mutlaka yağlı kağıtla kurabiye hamurunuzu açmayı özen gösterin. Öncelikle bu şekilde streç filmle açtım sade olan kurabiye hamurumu. Daha sonra tezgahın üzerine koyarak açtım. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama tezgahın üzerinde hafiften de olsa yapışabiliyor veya hamuru kaldırırken zorlanabilirsiniz. En sağlıklısı 2 yağlı kağıdın arasında kurabiye hamurunuzu açmak. Sade olan kurabiye hamurumu açtıktan sonra kakaolu olan kurabiye hamurumu da aynı şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Olabildiğince ince olarak açalım. Kakaolu olan kurabiye hamurumuzu da aynı şekilde açtıktan sonra sade olan kurabiye hamurumuzun üzerine yerleştirelim. Tekrardan ikisini üst üste aldıktan sonra üzerine bir buzdolabı poşeti veya streç filmde tekrardan koyarak hamurunuzu açabilirsiniz. Ben bu sefer poşet yardımıyla açtım ve içe doğru rulo şeklinde sardım. Gördüğünüz gibi bu şekilde silindir şeklini verdim. Şimdi diğer ayırmış olduğum sade ve kakaolu kurabiye hamuruyla da aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olabildiğince dikey bir şekilde açalım ki rulo olarak saracağımız için çok parçalı kurabiye hamurumuz çıksın.
Tekrardan kurabiye hamurumun kenar kısımlarını bıçak yardımıyla fazlalıkları alıyorum. Aynı şekilde rulo şeklini veriyorum. Bu aşamada kolaylıkla içe doğru sarabiliyorsunuz ve şekil verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurumuzu dizelim. Kenar kısımlarında arta kalan kurabiye parçalarıyla da aynı şekilde rulo şeklini verdim, sardım. İki renkli kurabiye elde etmiş olduk. Yani hiçbir şekilde arta kalan kurabiye hamurlarını atmıyoruz, israf etmiyoruz. Onlarla da kurabiye yapıyoruz. Kurabiye hamurumuzun üzeri için 1 yemek kaşığı kakao ve 1 adet yumurtanın akını karıştıralım. Eğer yumurtanız küçükse biraz su ilavesi ya da sıvı yağ ilavesi yaparak kakaolu karışımınızı sıvılaştırabilirsiniz. Benim yumurtam büyük olduğu için yumurta akı 1 yemek kaşığıyla gayet orantılı oldu. Bu şekilde akışkan oldu. Kakaolu harcımızı hazırladıktan sonra bir fırça yardımıyla kurabiye hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha sonra bir çatal yardımıyla bu şekilde kurabiye hamurumuzun üzerinde düz çizgiler yapalım. Kurabiye hamurumuzun üzerinde çatalla çizgiler oluşturduğumuz her hamlede mutlaka selpakla ya da bir peçeteyle çatalımızı temizleyelim. Sonra çizikleri oluşturmaya devam edelim. Böylelikle daha güzel çizgiler elde edebiliriz. Kurabiyemiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri hafiften çatlayana kadar pişirelim. Ben kurabiyemi yaklaşık 15 dakika kadar fırınımda tuttum. Kontrollü bir şekilde takip ederek fırınımızda tutalım. Piştikten sonra çıkartalım. Fırınımızdan kurabiyemizi çıkardıktan sonra bıçak yardımıyla yavaş yavaş keselim. Ama lütfen ilk sıcaklığının geçmesini bekleyelim. Ondan sonra bıçak yardımıyla kurabiyemizi dilimler halinde keselim. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz muhteşem oldular. Şimdi sizler için sunum tabağıma diziyorum ve yakından kıvamını, iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.